koku alıyorum falan zannediyorsunuz şimdi eğer sigara içiyorsanız. Almıyormuşuz. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Aslında o kadar çok iyi biliyorum ama hiç bilmiyorum. İşte günde ben 90 lira sigara param, 90 lira sigara paran değil. 40 yaşından 50 yaşından sonra sağlık masrafların falan çıkacak. Yani hastane masrafların çıkacak. Onun için öyle 90 lira deyip kendinizi avutmayın. Herkese merhaba. 26 yıl boyunca sigara içtim ve bıraktıktan sonra anladım ki hayatımda çok büyük zorluklar çekiyormuşum. Dile kolay 26 yıl boyunca sigara içmiş bir insan olarak bazı şeyler anlatmak istiyorum size. Sigarayı bıraktıktan sonra hayatım nasıl değişti? Güzel anlamda nasıl değişti? Sigara bırakmanın artılarından bahsedeceğim. Şimdi özellikle sigara içerken aslında hayatımda hani ekstra bir stres seviyesi, ekstra bir zorluk yaşıyormuşum. Çünkü sadece sigara içtiğim için. Sigara içmeyen insanlar emin olun bizden çok daha şanslı insanlar ve zorluğu çeken onlar değil. Hani biz sigara içerken kendimizi şöyle motive ediyoruz. İşte hayatın stresinden başka türlü nasıl kurtulabilirim gibi şeylerle kendimizi motive ediyoruz. Aslında sigara stresinizi böyle 3 kat, 4 kat, 5 kat arttırıyor. Şimdi size sigarayı bırak hayatın değişsin diyorum ve bunlarla ilgili 6 tane madde hazırladım. Sigarayı bırakınca hayatında ne gibi olumlu değişiklikler gerçekleşecek bunları size anlatacağım. 1 numara kesinlikle ve kesinlikle hayat enerjisi. O yataktan yani bildiğiniz bir ölü gibi kalkıyordum. Yani biri böyle kollarımdan tutsun beni o yataktan kaldırsın diye bakıyordum. Çünkü inanılmaz bir vücudumda bir ağırlık, gözünü açamama, bitkinlik. Yani sürüne sürüne kalkıyorsun tabiri var ya, bildiğin o. Yataktan kalkmak bir işkence, uykuya dalmak zaten bir işkence. Yataktan kalktın diyelim, kahvaltı yapacaksın. Kahvaltıyı önce bir hazırlamak bir işkence çünkü enerjin yok. Enerjin sıfır, bir nikotin boşluğun var ve devamlı o lanet şeyi içmek istiyorsun. Hem kahvaltı hazırlıyorsun belki hem sigara içiyorsun. Ondan sonra tabii ki ayılamıyorsun. Sonra kahvaltını yapıyorsun. Sonra bir de o kahvaltıdan kalkmak var. Yani yataktan kalktın, bir de kahvaltıdan kalkma süreci var. Benim gibi bir de evde falan çalışıyorsanız, evdeyseniz o kahvaltıdan kalkıp da gündelik işlerinizi yapmanız için yani belirli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Bu herkesle böyle olmayabilir. Ben de bu şekildeydi. Kesinlikle ve kesinlikle hayat enerjisi diyebilirim. Artık o kahvaltıdan çok rahat bir şekilde kalkıyorum. O yataktan da çok rahat bir şekilde kalkıyorum. Ben direkt böyle filmlerdeki gibi böyle gözleriniz açılıveriyor. İnanın bana gerçekten hayat kalitesini böyle birden 10'a falan fırlatan bir şey bu. Özellikle söylüyorum bunu. Bunun için değer yani. Şu madde bile sigarayı bırakmak için değer olan şeylerden biri. İkincisi yine sabah kalkmaktan başlıyoruz. O berbat boğaz ağrısı, o berbat sigara tadı ağızda olan o tat. Yüzümü de ekşitiyorum farkındaysanız. O boğaz ağrısı ve o kötü tat, o ağız içi hijyeninin kalmayışı falan filan bunların ortadan kalkması, böyle nefesinizin boğazınız ağrımadan kalkmak, o dil sarılığı ki en çabuk etkiyi görebildiğiniz o dil sarı, o tabaka ilk önce gidiyor yani ilk önce ondan kurtuluyorsunuz diyeyim size. Üçüncüsü herkesin söylediği tabii koku alma duygusu, koku alabilmek. Aslında yani koku alıyorum falan zannediyorsunuz şimdi eğer sigara içiyorsanız. Almıyormuşuz. Ben de
Yeni fark ettim aslında. Şöyle oldu aslında. Mesela sahil yolunda yürüyorum ve bir koku geliyor ama bir bitkinin kokusu duyuyorum. Sigarayı bıraktı 10 gün sonra falan filan oluyor bu. Ben kokuyu tanıyorum diyorum yani. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Aslında o kadar çok iyi biliyorum ama hiç bilmiyorum. Yani o bitki hala bilmiyorum bu arada. Yani 15 yaşında sigarayı bıraktığım için büyük ihtimal yani çocukluğumuzdan hatırladığım bir koku, bir çam kokusu ya da bir bitkinin kokusu ve sigara içtiğim süre boyunca artık koku alamadığım için o kokuyu alamıyormuşum. Böyle sanki beni böyle şöyle söyleyeyim, beni çocukluğuma falan götürdü yani. Hala bilmiyorum. Yani aslında yolda giderken o çiçekler kokuyorlarmış. Onlar sadece süs değilmiş. Bunu öğrenmem biraz zor oldu. Bunu öğrenmiş oldum. Evet, yolda gördüğünüz o süs çiçekleri zannettiğimiz o hani belediyenin ektiği çiçekler var ya, yani onlar kokuyorlar. Onların kokusunu falan ilk defa aldım. Yıllardır aynı yerden geçtiğim yerde bu kokuları almıyordum. Daha sonra mesela parfüm kokusu hiç almıyordum ve almadığımı bilmiyordum aslında. Nasıl bilmiyorsun? Yani kendi sıktığım parfümü ya da yanımda sıkan birinin parfümünü duyuyordum. Ama otobüslerde insanların çeşit çeşit parfümlerini, kokularını almaya başladım. İnsanların ter kokusunu da almaya başladım. Tabii iyi yanında bir de kötü yönü de var. Hani ter kokusunu falan o kadar almıyorduk yani. Çok yoğun olursa falan alıyorsun tabii. Ama herkesin hemen hemen böyle ter kokusunu falan almaya başladım. Bu da bir eksi bir yön olarak. 4 yine klasik bunlar ama yemeklerden alınan tat. Bunu da şöyle söyleyeyim yani hani ben diyordum ki ah nerede o çocukluğumuzun mandalinaları, ah nerede o çocukluğumuzun salatalıkları falan. Onlar da aynılarmış mesela. Biz tadını alamıyormuşuz ve kokusunu alamıyormuşuz açıkçası. Onlar da aynılarmış. Bunu da söyleyeyim. Yemeklerden çay mesela çok daha lezzetli bir şeymiş. Ben çok çay seven bir insan olarak. Kahve keza öyle. Çok daha lezzetlilermiş aslında bildiğimizden fazla. Ama hani kilo aldıracak seviyede değil o. Biraz kilo başka nedenlerden oluyor. Yerine koymak falan filan diye. Ama tat alma kokusunu da o şekilde size söyleyebilirim. Beşincisi güzel kokmak tabii ki. Hepimizin kabusu bu otobüslerde. Otobüs gelmez ve beklersin. Otobüs gelsin diye gelmez. Sen tabii ki bir sigara içicisi olarak sigarayı yakarsın. Hayda otobüs geldi. Ne oluyor? Sigarayı söndürüyorsun ve otobüse bindiğin zaman sanki böyle bütün gözler sana bakıyormuş gibi hissediyorsun. Çünkü sigara koktuğunu biliyorsun. Çünkü sigara içip binenlerin kokusunu o kadar yoğun ki sigara içen insanlar bile alıyorlar o kokuyu. Alıyorsun ve kötü koktuğunu biliyorsun. Yani sigara kokusunun sinmiş olması var bir de. Onun için toplu yerlerde her zaman bir sigara içen insan olarak kötü kokmaktan korkuyoruz. Haklı olarak. Yani sadece sigara içmeyenler rahatsız olmuyor. Sigara içenler de kendi kokularından koktuğu için çekiniyorlar yani. Ama sigarayı bıraktığınız zaman tabii ki böyle bir sorunuz kalmıyor. Aman sigara kokuyor muyum? Aman işte başka bir şey. Bir de en kötü şey bunu belki hani size bir şey olur diye anlatayım. Sigarayı bıraktığım zamanlar annemin bana şöyle bir sözü oldu. Ya dedi, bir de ben her gün duş alan bir insanım ama bana dedi ki annem saçların uzun ya, saçların sigara kokuyordu dedi. Bana ve ben yıkıldım tabii ki. Yani bir insanın yanına giderken çekiniyorsunuz, sigara içiyorsunuz, iletişimi bol olan bir işteyseniz ya da hizmet sektöründeyseniz sigara içip geliyorsunuz, bazen müşteriyle konuşuyorsunuz, muhatap oluyorsunuz diyelim.
sigarayı içmişsiniz, yeni gelmişsiniz, işte aklınızda o anlatılanın değil de acaba sigara kokuyor muyum, kokmuyor muyum falan onları düşünüyorsunuz. Ya da biriyle görüşürken, konuşurken tabii böyle streslerde, bu tarz streslerde hayatınızdan gitmiş oluyor. Nefes almak tabii ki 6 numara. Nefes almak. Böyle rahat rahat nefes almak. Yatarken, uyurken falan burnun falan ötüyor ya, onlar da gidiyorlar. Nefes alırken böyle bir buradan bir ses geliyor, onlar da gidiyorlar. Nefes almak, yürürken o özellikle yürüyüş falan yaptığın zaman o nefesi hissediyorsun, yani nefes alıyorsun. Nefes aldığını hissediyorsun. Bu hani anlatılmaz, yaşanır bir şey. Böyle 6 numaramdan bu şekildeydi. Sigarayı bırakın, hayatınızda da değişecek o kadar çok şey var ki, o kadar çok yani. Asla sigaranın hammallığını yapmayın. Yani burada 7 numara hemen söyleyeyim, unutmuşum. Tabii ki parası yani. Devir, ekonomi değeri tabii. Şimdi sadece sigara almak değil, günde bir paket sigara alıyorsun, 80-90 lira, işte 100 lira neyse. Ama her gün o markete gidiyorsun. Mesela evde diyelim bir şey eksik, bir içecek eksik. Mesela kalkıp bir içecek için gitmiyorsun mesela markette, ama o sigara için oraya gidiyorsun. Gittiğin zaman da birkaç bir şey daha almadan çıkmıyoruz değil mi? Aman bir cips daha alayım, işte ne bileyim ben, işte bir bisküvi alayım, aman şu bitmişti bunu alayım diyorsunuz ve çıktığınız zaman o sigara almaya diye gidiyorsunuz. 90 lira oluyor, 300 lira, 400 lira ve her gün o markete gitmek zorundasınız. Ve her gittiğinizde de illa bir şey alınıyor yani, eğer tekelden falan filan almıyorsanız. Orada da bir alırken bile düşünüyorsunuz, çünkü bir de üstüne şey ödüyorsunuz. Yani oradan alırsanız bir de ne o masraf gibi bir şey. Sizden alıyorlar 2 lira, 3 lira bir şey. Yani görünenin her gün bir sigara almak ayrı. Bir de görünmeyen sizi masrafa soktuğu şeyler ayrı. Yani sigarayı bıraktığınız zaman göreceksiniz. Mesela markete gidiyorsunuz, işte bir şeyler al. Ben bugün gittim, bir sürü domates aldım, marul falan filan, bir sürü şey aldım. 300 lira tuttum. Eğer sigara isteydim 2 paket alacaktım mesela. 500-600 volt çıkacaktım. Anlatabiliyor muyum? O kadar çok faydası var ki yani. Bir de 40 yaş sonrası var bunun. Yani bende mesela diş eti çekilmesi var ve tamamen dişlerin yapılması gerekiyor. Bana 2 yıl önce 100 bin lira falan bir artı çıkardı. Bu daha ilk diş yani. Sigara içtiğim için şu an bıraktım, ama belki ileride kim bilir daha ne sağlıkla ilgili masraflarım olacak. Hastane masrafları. Yani sadece bunun sigara masrafı, işte günde ben 90 lira sigara param. 90 lira sigara paran değil. 40 yaşından 50 yaşından sonra sağlık masrafların falan çıkacak. Yani hastane masrafların çıkacak. Onun için öyle 90 lira deyip kendinizi avutmayın. Sadece diş şu an 200 bin liradır. Benim bir diş masrafım var şu anda. Evet, 10 abonem olduğu için sponsor gelmedi, ama gelseydi iyiydi. Neyse, bu kadar. Daha aklıma geldikçe sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir başladık. Tabii biraz zor bir süreçte. Bu konuları YouTube desteklemiyor herhalde. Yani anlayamadım. Ama hatta ikinci videoyu da çektim. Bakalım ne olacak? Birinci göstermedi. Beğenir, like atarsanız ve abone olursanız YouTube bizi görmezden gelmeyi bırakır. Video çektikçe de daha da bir professional olurum diye umut ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sigarayı bırakın. Sigarayı bırak, hayatın değişsin. Lottomuz. Hoşça kalın.